Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün, dün bahsetmiştim sizlere. Bu paralı asker konusuna değineceğim, temalara değineceğim. Bir de Midas Bay hakkında çok soru geliyor. Daha önce bahsetmiştim videomda zaten. Ee, Hani alıp Midas'ta kullanamıyoruz gibi durumlar oluyor vesaire gibi söylemler geldi. O yüzden bir netlik kazandıralım isterim. Şimdi başlayalım. Hatta öncelikle Midas konusunu bir çözelim. Evet. Şimdi Midas Buy'da biliyorsunuz kampanya var arkadaşlar. Ee, Alışveriş yaptığınızda ekstradan size şu anda hediyeler veriyor. Bu çarkı feleğe katılabiliyorsunuz. Çarkı felekte şu puanı sizin için sakladım beraber çevirmek için. 10 kez çevirme 540, bir kez çevirme 60 alıyor. 10 kez çevirme daha mantıklı. Bakın burada ödül geçmişimi de görebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel hediyeler veriyor bu arada. Bu aktifleşmeyenler var. Onda da şöyle yapabilirsiniz. Midas Pay'dan hani bir en düşük paket atıyorum 99 doruk parasında bir paket alabilirsiniz. Onu sonrasında puanlarınız, Midas'taki puanlarınız buraya aktarılacak. Şurada göreceksiniz. Sıfır yazan yer düzelmiş olacak. Yani en son deneyen arkadaşımızda da böyle oldu. Az önce de mesela şu an 100k altın geldi. Biraz tırt bir ödül geldi ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Yani gerçekten işte sarı kafa var, magma kristalleri var, mor sandık var vesaire gördüğünüz gibi şimşek kristali var, parşömen var. Güzel hediyeler var arkadaşlar. Bu şekilde buna açıklık getireyim istedim. İkincisi yükleme bonusu var. Yükledikçe biliyorsunuz size aynı şekilde Midas'ta yüklemelerden ödüller veriyor bu şekilde. İşte 50'ye kadar gidiyor. Bilginiz olsun. Buradan da bunları alıyorsunuz. Son bir gün 12 saat kaldı arkadaşlar. Kaçırmamanızı öneririm. Mutlaka yükleme yapıp hediyeleri kapın bence. Bilginiz olsun. Hesap açıp yükleme yapıyorsunuz. O kadar. Zaten ben daha önceki videolarımda sizlere yüklemelerle alakalı bilgileri paylaştım. Takipçilerim bilir, bilginiz olsun. Şimdi dönelim oyunumuza. Oyunda neler yapıyoruz? Bu paralı asker nedir? Ne işe yarıyor? Nasıl geliştireceğiz? Bende açılmadı vesaire gibi sorular alıyorum. Ya da bilmeyenler var hala. Arkadaşlar, paralı askerler kaleniz 26 seviyede olması gereken açılış için gereken şartlar bu. 26 ve kılıçla mızrak yanlış hatırlamıyorsam 26. seviye olacak binalar. Daha sonrasında açılıyor ancak. Orada da şu ortadaki alandan da restore et yapabiliyorsunuz. Ya da hani ben oraya kadar gitmeye üşeniyorum. Genelde binanın üstüne tıklayıp yapıyorum. Buradan gidiyorum. Buradan yapıyorum. Mesela bende 3 tane paralı asker açık şu anda. Bir mızrak için açtım, ok için açtım ve süvari için açmış bulunuyorum. Dördüncüyü açmak için de 900 teknik puan istiyor benden. Ve ekstra buradan bufflar veriyor. Dün biraz bahsettim size. Bu tamamen sizin stratejinize kalmış. Hani hangisini geliştireceğiniz. Sağ tarafta da çok güzel şeyler var bu arada. İşte iyileştirme hızı, hastane kapasitesi, üretimler, dünyada toplam hızı. Ya zaten iç kale restorasyonuna gelmek için bu arada burayı da yapmanız gerekiyor. Bakın hasat odasında 5 seviye istiyor. Yani burayı da es geçmeyeceksiniz, mecbursunuz. Bilginiz olsun. Ben tabii ki sol taraftan başladım. Kimisine göre sağ, hani hangi açıdan bakarsanız artık. Eğitim hızlarını verdim. %10 buradan bonus kazandım. Eğitim kapasitesini de verdim. 500 kapasitede buradan kazandım. Taktik kaçınmayı 2 tane verdim. Kayıp oranı azaltma aldım. Silah iyileştirmesi verdim. %4 buradan şey aldım. Öldürme oranı aldım. Buna basacaktım. Bugün yanlışlıkla buna bastım.
bir anlık dalgınlıkla. Neyse sorun değil. Zaten ikisinde 5 yapmam gerekiyor ki şuraya kadar geleyim. Sonrasında hedefim buraya gitmek. Tüm birim türlerinin saldırısı. Sonra savunma, sonra sığınak arkadaşlar. Ondan sonra sağ tarafa geçeceğim. Sol tarafı biraz bitirdikten sonra. Bu restorasyonlar çok önemli bu arada. Bakın yenileme seviyesinin limitini arttırıyor. Yani aslında 30 seviye son değil. 31 var, 32 var, 33 var, 34 var, 35 var. 5 seviye arttırıyorsunuz. O yüzden ben bunları 5'te bırakıp bu tarafa geçmeyi düşünüyorum. Neden? Bakalım şöyle göstereyim. Mesela hatta ilk baktığımız üniversiteden gidelim. Bakın 30 seviye araştırma hızı %35. Gördüğünüz gibi maksimum gibi görünüyor ama ve lakin bakın üniversiteyi bir seviye atlatırsam %3 araştırma hızı veriyor. 2 seviyede %6, 9, 12, 15 olarak bir 5 seviye daha arttırma şansım oluyor restorasyonla. Yani %35'in üstüne %15 daha koyun, %50 araştırma hızı alıyorsunuz. Ya da örnek veriyorum, kasaba merkezi. Tüm birim türlerinin saldırısı %5 veriyor arkadaşlar. Bir seviye arttırmak. Burada kaynağa dikkat edin. Hani paketlerde hep kaynak olanlar daha pahalı ya da işte kaynak olanlar daha indirim oranı yüksek görünüyor, karlı görünüyor. Kaynak çünkü çok önemli bir şey arkadaşlar. Sadece kasaba merkezinin bir seviye arttırmak 75'er milyon kaynak istiyor. İşte atıyorum sonra 150-300 gibi gitgide artıyor. Çok yüksek meblağlara ulaşıyor. Bilginiz olsun. Artı ne veriyor arkadaşlar? Bakın %5, %10, 15, 20, 25. Beşer beşer tüm birim türlerinin saldırısının bonusunu veriyor. Savaş salonu. Her binada yok bu arada arkadaşlar. Bazılarında var. Bakın. Savaş salonunda tüm birim türlerinin hasar artışını %2 veriyor. Kaynak aynı bu arada 75 yine. Ve 75 başlangıç bu arada. %2, 4, 6, 8, 10. Yani bunlar çok kritik değerlere sahip arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte mızraklı kışlası mesela ne yapıyor? Savunmasını %5'er arttırıyor. Bakın burada 37,5 milyon. %50 daha azı diğerlerine göre, şu anki baktıklarımıza göre 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyor. Sur. Bakın savunma bonusu %5 veriyor. Hastane. Alınan hasar azaltması. %2 veriyor. Yani 5 seviye sonra %10. Elçilikte bir restore etme yok şu anda. Tavernada yok. Pazarda yok. Depoda yok. Demircide vardı. Evet. Demircinin dövme hızı. Bakın arkadaşlar %8. Teçhizat çok önemli. %40'a kadar yolu var. Ne demek bu? Çok ciddi bir oran. Yani teçhizatlar çok önemli. Artık belli bir noktadan sonra teçhizat fark yaratıyor biliyorsunuz. Yani demem o ki arkadaşlar, bunlar önemli, kıymetli restore etmek. Bakın oduncu kamplarında üretim %20 bir anda arttırıyor restore etmeniz. Muhafız kulesini savunurken saldırıyı %5 arttırıyor. Dediğim gibi şu anda belli başlarında var. Bir eğitim yerlerinde var, savaş salonunda var, kasabada var, üniversitede var, hastanede var, surlar, kule ve üretim yerleri artı demircilikte son buluyor. Bir de paralı asker kampımız var arkadaşlar. Buradan askerleri seçip işe alıyorsunuz. Bende dediğim gibi şu an 3 tane açık var. İsviçreli mızraklı, Hint muharebe fili ve Koreli okçu. Bunlar da kapalı olanlar. Açmadıklarım. Şimdilik ihtiyaç duymuyorum. Bakın zaten solda oyun güzel bir şekilde ayırmış. Kılıçlar için şu ikisi var. Üzerine geldiğinizde zaten önerilen bunun için öneriyor diyor. Ya da diğerini bunun için öneririm diyor. Burada özellikleri yazıyor. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar.
İşte mızrak için örnek veriyorum, İsviçreli mızraklı da diyor ki Richard için. Neden? Pasif hasar. %2'sini yok sayıyor düşman birliğin savunmasının. Mesela diğerine baktığımızda Romalı yüzbaşıya beceri hasarını %2 arttırıyor. Bu kimin işine gelir? RAM kompunun işine geliyor gibi. Ben de o yüzden İsviçre'de açık mesela. Gibi. Hint muharebe filini zaten görmeyeniniz yoktur. Artık herkes aldı. El altında geziyor. Mısırlı araba okçusu Mulan kompu için daha iyi bu arada. Bilginiz olsun. Ben Süleyman kullandığım için şu %1'lik şey için sırf açtım. İşin gerçeği bir test etmek için. Şu soru da geliyor. Paralı asker işe yarıyor mu? Gerçekten değer mi? Arkadaşlar değer. Neden? Çünkü paralı askerlerin de ayrıyetten kendi bonusları var. Bakın paralı asker mızrakları hasar bonusu. Adam sana buraya mızraklı hasar bonusu demiyor. Paralı asker mızraklıların hasarını arttırıyor bu araştırma. Yani sende mızraklı sadece düz mızraklıysa T7 atıyorum. Sende paralı asker yoksa mızraklı, bu araştırma senin hiçbir işine yaramayacak. Boş yere yapma bunu. Bakın yine paralı asker mızrakları. Yine paralı asker, yine paralı asker, yine paralı asker. Yani paralı askeri açmanız tabii ki işinize yarıyor. Ekstradan bu askerlerin bonusları var arkadaşlar. Araştırma alanından ve bu araştırma alanını şurayı açmak için ekstra bir seviye istemiyor diye biliyorum. Yani atıyorum kasabanız 26'dır ama bunları geliştirmemişsinizdir. Hani bunlar 26 değildir. Yine de gidip bu çadırı kurabilirsiniz. Bunun adı neymiş? Paralı asker kampı. Bunu kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Heh, çok güzel. Tam üstüne denk geldi. Az önce anlattığım teknik puanları nasıl alacaksınız arkadaşlar? Bakın bu sarılar 12 teknik puan veriyor. Her gün bunlar 8 saatte bir yenileniyor. Kaçırmayacaksınız. Bu morlar 6. Bunları mutlaka yapacaksınız arkadaşlar. Önemli. Çok önemli. Çünkü bunun almanın şu an için başka yolu yok. Bir etkinlik bazen geliyor. İşte birkaç gün gir diyor. Şu kadar alırsın diyor. Bakayım var mı o? Bitmiş. Arada bir etkinlik geliyor. Veriyor size ama azar azar yani koklatıyor. Onunla böyle çok bir şey yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden ne yapacaksınız? Bunları kaçırmayacaksınız. Bunlar nerede işinize yarıyor? Az önce size araştırmada gösterdiğim, tekrar açayım. Şuradan girmek daha kolayıma geliyor. Bunları yükseltirken kullanıyorsunuz teknik puanları. Bakın 525 teknik puan istiyor. Bende 127 tane var. Bu teknik puanı başka almanın bir yolu parayla alıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir yol yok. Nerede bakalım. Hı. 1360 liraya 220 teknik puan alırsınız ancak yani o kadar ciddi meblağlarda. O yüzden buradaki keşif etkinliğini kaçırmayın. 8 saatte bir girin, kontrol edin. Zaten 8 saat çok uzun bir zaman aralığı. Hani uyku süresi olarak da böyle kaçıracağınız bir şey değil. Ha bir de şöyle bir iyiliği var keşifin. Yani örnek veriyorum kaçırsanız bile burada birikti, almadınız. Bunu yaptıktan sonra ikinci bir sarı tekrar çıkıyor kaçırdığınız hak için. Yani aslında kaçırmanıza çok müsaade etmiyor. Tabii böyle abartmadığınız sürece. Atıyorum 2 gün girmezseniz oyuna öyle bir şey de yok. Bilginiz olsun. Şimdi dönelim paralı asker kampına. Buradaki araştırmalar o yüzden önemli arkadaşlar. Bunlar sadece bakın paralı askerler için işe yarıyor. Sizde süvari paralı askeri yoksa, yani örnek veriyorum Hint muharebe filiniz yok. Sizde normal asker var. Normal asker dediğimiz nedir? Bunlar gördüğünüz gibi şampiyon okçu mesela. Hatta şöyle üstünden giderek göstereyim. Mesela benim Richard kompumda İsviçreli mızraklı paralı askeri var. Sizde bu yoktur.
Normali vardır. Buradan kaldırırsınız. Şu an hareketli olduğu için kalkmayabilir diyecektim. Kalktı. Şampiyon mızraklı vardır. O zaman oradaki araştırma hiçbir işinize yaramaz. Bilginiz olsun. Al işte şimdi de haritada çıktı geziyor. Hah, değişti. Ona dikkat edin. Boş yere araştırma yapmayın. Sizde hangi asker varsa, hangi kompu kullanıyorsanız ona göre araştırmanızı yapın arkadaşlar. Bunu bilmeyip rastgele araştırma yapanlar var. Lütfen doğru araştırmalar yapın. Mesela bende kılıçlı bir paralı asker yok. Gidip de bunları araştırmam mantıksız şu anda. Bir işime yaramayacak çünkü. Önce kılıçlı paralı askeri açmam lazım. Şahsi olarak görüşüme gelirsek ben neleri geliştiriyorum öncelikle? Can taşını biliyorsunuz. İş yapıyor. Mızraklar zaten tank. Tank için en önemli şey nedir arkadaşlar? Candır. Ne kadar dayanıklı olması canına bağlıdır. O yüzden canla bir de Miyamoto gibi karşıtlardan işte kılıççılardan hasar yememek için karşıt hasar azaltmasına gidiyorum. En azından güçsüz yönümü güçlendirmeye çalışıyorum. Tabii ki farklı strateji izleyebilirsiniz. Gidersiniz direkt işte saldırı basarsınız ya da karşıt hasar basarsınız. Yani tercih sizin. Hasar basarsınız düz, kuru. O size kalmış bir şey. İster saldırı, ister hasar, ister savunma, ister can. Burayı geliştirdikten sonra biliyorsunuz ikinci aşaması var. Burayı açmak için de %75 diğerinde yapmanız gerekiyor. Bura başka şekilde açılmıyor. Burayı %75'e kadar dolduracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bu ikinci aşama geliyor. Buradaki bonuslar bir tık daha yüksek. Ama aynı özellikler. Şu an genel bonuslarınızı da buradan görebiliyorsunuz. Mesela mızrakların canı %25, savunma %62, saldırı %60, süvarilere ekstra %1.6, kılıçlardan aldığım hasar 4.8 azaltıyor. Şimdi onu işte 6.4 yapmaya çıkartıyorum gibi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım. Toplama kompu çok isteniyor. Onunla ilgili de video çekeceğim. Onu da paylaşacağım yakın zamanda. Süvari videosu çok istenmişti. Onu da çekip atacağım. Şu anki önceliğim toplama ve süvari olarak görünüyor. Web etkinliğini hatırlamıyorum ama kazanmışız bir yerden bir şey. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde. Bu arada Krallık Savaşı'nda 85 ile eşleştik. 85'ten izleyen arkadaş var mı? Ee, Çünkü hiç Türklerle denk gelmedim 85'ten de. Yorumda buluşalım. Varsa nasıl bir savaş olacak bakalım. 85. Krallığı hiç bilmiyorum işin gerçeği. Şimdiden iyi şanslar diliyorum. Evet, geçelim temalara arkadaşlar. Şimdi temaları zaten daha önce anlatmıştım. Ama yanlış hatırlamıyorsam eskiden mevcutları tam göstermiyordu. Şimdi daha bir geliştirme falan gel ya da benim mi gözümden kaçtı hatırlamıyorum. Eski videoya bakmak lazım. Mevcutları görebiliyorsunuz. Yani boşa alım yapmanıza gerek yok. Mesela bende şuralar varmış işte. Şunlar varmış. Mevcutları görüyorum. Alımımı da ona göre yapabilirim. Bunun süresi hala belli değil. Bir tane arkadaş mesela yorumda yazmış. Bence tahminim Nisan sonuna kadardır diye. Ama oyundan herhangi bir açıklama gelmedi. O yüzden ne zaman biter belli olmaz. Buradan ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. İşte sohbet balonunda neler var? Şu üçü varmış. Çerçevede neler var? Bunlar varmış gibi. Ayrı ayrı da bakabilirsiniz. Hani ana yer karışık geliyorsa bu tümü kısmı ne işe yarıyor şeklinde. Bunlar ünvan olduğunu, bunların çerçeve olduğunu detaylandırmışlar. Güzel, ben bunu beğendim. Daha önce de bahsetmiştim. Birlik temaları özellikle şunu çok beğeniyorum.
Bundan da bahsettim. Cadılar Bayramı. Şu anda var bu arada bende. Ama geçici olarak var. Hatta şöyle bir tane göstereyim. Çok hoşuma gidiyor ya. Abi şu cadıyı falan çok güzel yapmışlar yani. Efekt falan bayağı iyi. Bunu istiyorum. Ama tabii ki önceliğim de bahsettiğim gibi buradan tema galerisinde eksiklerimi tamamlayıp usta toplayıcılıkta daha fazla puan kazanıp daha fazla özellik açmak. Neden bahsediyorum? Örnek veriyorum, bu 4'te 4 olduğu için birlik kapasitesi artı 350 kazanıyorum ve ebedi adalet çerçevesi alıyorum. Kutup ayazında bir tane eksiğim var mesela. Kale teması eksik. Bende birlik teması ve çerçevesi var. Kaleyi de alırsam artı 350 daha birlik kapasitesi ve buzla kaplı düşler diyarı unvanını alıyorum ekstradan. Ee, Mevsim döngüsünde mesela sadece birlik temam var. Bu üçü yok. Daha uzun sürer bunları almak. Burada bir tane kale daha mantıklı. Ya da göksel kanatlarda bir tane kanatlı Pegasus'u alarak artı 100 kapasite ve zafer şafağı sohbet balonunu alabilirim. Burada da biliyorsunuz ilerleme yaptıkça mesela şu ikisini tamamlarsam bu üçüncü seviyeye gelecek ve bakır sandık kazanacağım. Buradan 7 kafa, 4000 imparatorluk parası, 4 tane taslak efsanevi ve 8 saatten 4 adet kazanmış olacağım. Hani karanlık diyar ne kadar hoşuma gitse de bu üçünü yapmak çok zor. Şu an benim için çünkü sıfırım. Gerçekten çok güzel tema ve şu an hepsi var bende. Ama geçici süreli var. Temamıza bir dönelim. Bakın gerçekten çok uzun sürecek bir serüven bu. Neden? 240, 240, 480, 500, 600, 700. Şu 700. Üstüne kale teması. Nerede bunun teması? Burada. Yani çok ciddi. 1280 bana bu mavi eşyadan gerekiyor. Adını unuttum şu anda. Neydi bu? Mavi şeyin adı. Kristal küre. Burada diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta, bunu 100 yaptığımda buradaki bonusu veriyor bana. Sonraki 5 etkinleştirme için %40 indirim sağlıyor. Örnek veriyorum, 5 tanesi işte şu kadarsa bir indirim yapıyor. Daha uyguna geliyor. Yani daha az ham madde tüketiyorum diyebiliriz. Bunun adı neydi? Prizmatik cevher. Burası da çark gibi sandıklı arkadaşlar. Açtıkça prizmatik kristal kazanıyorsunuz. Çok zor, yani bayağı bir yatırım yapılması gereken bir şey, ya da her gün ufak ufak çevire çevire alacaksınız arkadaşlar alabildiğinizi. Burada eskilere göre yeni olan ne var? Tavşanın Ahududu Köşkü var. Komik, tatlı bir tema. Yok edici Mios var. Güzel. Biraz mısır andırıyor ve efekti de var tepede. Onun dışında Mios'un şeyi var. Kızıl Lord. Sohbet balonu arkadaşlar. Herhangi bir bonus vermiyor ama o yüzden uygun alabiliyorum mesela ben şu an. Bahar tavşanı çerçevesi var. Bakın tüm birim türlerinin savunması veriyor. Ama zaten hepsi aynı veriyor aslında. Mesela bunlar yok şu anda. Alabileceğim bir yer de yok. Ekstradan bunlar var. Bu bir önceki etkinlik Sevgililer Günü'nden. Bu zaten bütün şeyde elçide geliyor. Ücretsiz şeylerden. Yani ücretsiz demeyeyim de daha düşük bütçe için alınan şeyler. Cadılar Bayramı'nda gelen. Bu da kolay kolay gelmiyor. Cadılar Bayramı'nda geliyor ama elçide yine geliyor arkadaşlar. Hani kendinizi üzmeyin. Bilginiz olsun. Temalarda bu şekilde. Süresi hakkında hala bir bilgi yok. Hani burada da baktığımda göremedim. Sadece oranlar var. Bakın burada zaten
takaslardan bir defa olduğundan bahsediyor. İstatistiklerini görüyorsunuz bunların da. Yani bir süre vesaire yok. Bilginiz olsun. Bundan da kısaca bahsetmiş olayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.